Merhabalar. Bugün karşımızda X-Max 300 var. Orijinal bir X-Max 300 bu ama şimdilik. X-Max 300'de daha önce jant boyama, sulu karbon kaplama, bazı ekstra aksesuarlar, görmüş olduğunuz gibi daha büyük bir disk ve amortisör takmıştık. Hani aynı şekilde arka disk, arka jant boyası, buna ilave olarak CVT içerisinde TDR olarak güncellemesini yapmıştık. Şu anki haliyle, yani TDR güncelleme haliyle, bu arada Pirelli Diablo Rosso'da lastiklerimiz var. Aracımız 2018 model. Şu an için yapmış olduğumuz ölçümlerde 27.58 beygir bu aracın teker gücü geliyor. 28.7'de bu aracın krank gücü geliyor ve AFR değerleri 12.7 standart yakıtla. Görmüş olduğunuz aracın şu anki performans verisi bu şekilde. Bu araca neler yapacağız? Zaten TDR kit taktığımızı söylemiştim. Ama TDR'a ilave olarak, yani varyatör sistemine ilave olarak bir TDR şanzıman dişli seti değişimi yapacağız. Merak edenler 1336. Diğer taraftan da ama kullandığımız 1338. Bu şekilde bir arka şanzıman dişli değişimi yapacağız. Bununla beraber en önemlisi TDR'ın 76 mm'lik silindir piston kitini kullanacağız. Daha önce denemesini yaptığımız için şu an bu şekilde. Bir port polish'ten geçen bu şekilde yaklaşık 2 milime yakın 1.6 milim gibi büyütülmüş bir emmeye sahip. Buna orijinalindeki sibopları buna aktaracağız ama aktarırken de görmüş olduğunuz egzantriği değişimini yapacağız. Bununla beraber katalizörü iptal edip düz boru takacağız. Haliyle enjektörü de değiştireceğiz. İki farklı tip enjektörümüz var. Şöyle görüleceği üzere memelerinden de farklı olduğunu görebilirsiniz. Değerlerini, oranlarını söylemeyeceğim ama merak edenlere şöyle bir ipucu vermiş olalım. İki farklı enjektörümüz var. Conta değişimlerini yapacağız. Duruma göre bir de kalın metal contamız var. Bununla beraber sekmanlarını değiştireceğiz. Çünkü şu an üzerindeki piston ne kadar yeni olsa da, kullanılmış olsa da sekmanlarını değiştireceğiz. Bu işi riske atmamak için. Daha önce büyük disk takmıştık. Ama bu büyük diske daha iyi durduracak bir fren kaliperi, daha büyük bir fren kaliperi takacağız. Bunu da takabilmek için takım olarak bu şekilde aparatıyla beraber geliyor. Bunun montajını yapacağız. Yine tork yayını değiştireceğiz. Bununla beraber ısı sensörünü değiştireceğiz. Yine bununla beraber bir takım vuruntu sensörlerini değiştireceğiz. Bunlar bizim fren kaliperimizin seti. Bunu güzel düşünmüşler. Sağ sol takabilirsiniz diye her iki taraftan da giriş vermişler. Eğer üstü kullanacaksınız, altı iptal ediyorsunuz. Onun için de böyle bir bağlantı körleme tıpası ve bağlantı noktası göndermişler. İyi düşünmüşler. Şu an mevcutta TDR'ın bagaları var üzerinde. Onun dışında aklıma gelen gelmeyen fren kütüklerini değiştireceğiz. Fren merkezlerini değiştireceğiz. Bu şeffaf kaplar var. Görmüş olduğunuz set. Bu şekilde fren manetlerini ve haznesini değiştirmiş olacağız. Özetle yapacağımız işler 300 cc makineyi 346 cc gibi bir hacme kavuşturacağız. Bununla beraber egzantrik değişimi yapacağız. Bununla beraber polişli bir kapak takacağız. Enjektör değişimi, şanzıman dişli oranında değişiklik. Bu egzozu kullanmayacağız. Bunu öylesine almış abimiz. Ama onu kullanmayacağız. Yine fren hidrolik sıvılarına Likimoli'den kullanmamızı istedi. Aldık. Yağ içinde esterli yağ kullanmamızı istedi. Onu da kullanacağız. Şu an için kullanacağımız malzemeler ve yapacağımız setup bu şekilde. Bu girişimiz olmuş olsun. Çünkü çok fazla soran var. Bu makineyi güncelleme isteyen var. Bu makineyi, bu setup'ı yaptıktan sonra, her şey bittikten sonra ölçüme geçeceğiz. O ölçümle bunu kıyaslayacağız. Arasında ne kadar fark var? Neredeyiz? Tüm bunlar da bittikten sonra işi yazılıma getireceğiz. Güzel bir bağlantı alacağız. Veriyi okuyacağız. Geleceğiz burada işleyeceğiz.
ve sonrasında bu araca nakledeceğiz ve tekrar ölçeceğiz. Yani bu araçla ilgili toplamda 3 tane dyno ölçümü yapmış olacağız. Her dyno ölçümünde de tabi AFR'mizi de ölçüyor olacağız. AFR nedir diyenler, merak edenler, egzozdan çıkan bizim hava yakıt karışımındaki değer yüzdemiz. Yani işte şu görmüş olduğunuz sensörler bağlanıyor. Buradaki sensörden okunuyor. 14.7 örnek veriyorum, rolantisinin olduğunu düşün. Bastığınız zaman bu değer bizde 12.6'ya kadar gelmiş. 12.7'lerde. Bu bizim stabil optimum değerlerimizden biridir. Buna ilave yakıt da koyabiliriz demektir. Gibi çok fazla detaya şu an girmeyeceğim. Bu bizim giriş bölümümüz olmuş olsun. Ben bu videoyu parti çekeceğim. Part 1'im benim açımdan şu an bu şekildeydi. Part 2 motoru söküp hemen mekaniğe girişeceğiz. Part 3'ü de sonra burada yapılan ölçüm. Part 4'ü de yol testiyle bitirmeyi planlıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir video olacak. Her saniyesini de değeceğini düşünüyorum. Sizin de sorularınız varsa bu konuyla alakalı ya da diğer motorlar olur, scooter grupları olur, yorumlara yazarsanız sevinirim. X-Max'in yağını boşaltmaya da başladık. Ama gördüğünüz kartel pulunu yanlış, incecik bir pul kullanmışlar. Pul da araya sıkışmış. Orada da yer yapmış. Zor çıktı. Bayağı da sıkıştırmışlar. Ama görüldüğü üzere X-Max'ten şurada 1.50 yağ var. Taş çatlasın 1100 ml yağ çıkacak. Motorun yağı eksik. Söktük şimdi. Motorun üst kapağından başlayarak bloğunu sökeceğiz. Ama öncesinde haliyle yağını boşaltmamız gerekiyordu. İlk aşama bu şekilde. Evet. Motordan çıkan TDR kit, daha önce söylemiştik içerisinde TDR olduğunu, ama bagaları bayağı bir dökülmüş. Gördüğünüz burç TDR'ın sadece 75 gram. Setup içerisinde TDR'ın 16 gram bagaları var. Abicim işte sırf sen gör diye bak, oluk fiber toz bagaların bayağı bir aşınmaya başlamış, ama kaliteli olduğundan dolayı hepsi hala simetrisini koruyor. Bu şekilde bir hava filtresi var. Aynı şekilde de bir varyatör filtresi var, ama aşırı derecede yağ kokusu var bununla. İçerisi de biraz kirlenmiş yağ buharından dolayı. Bu bölümü de görebilirsin. Sökmeye başladık. Evet, X-Max'teki durumlar görmüş olduğunuz gibi. Malı söktük. Sökerken bazı püf noktalar var. Onları yerine getirmeniz gerekiyor. 42 milimetrelik bir boğaz RP'de. Şimdi bu motor üzerindeki orijinal üst kapak. Bu motorun orijinal pistonu. Elim biraz sakat olduğu için iki parmak arasına tornavida girdi. Tam açamıyorum, kusura bakmayın. Bu 76 milimetrelik pistonumuz. Arasındaki farkı size şöyle göstereyim. Şimdi yapacağımız işlemler. Bu da bizim diğer kapağımız. Bunda poliş görmüş bir kapak. Şöyle göstereyim. Emme yuvaları. Ve buradan görmüş olduğunuz yaklaşık 2 milimetreye yakın. Tam 2 milimetre değil ama genişletilmiş. Bu görmüş olduğunuz sibopların tümünü sıfır ayarına getireceğiz. Daha sonra buradaki sibopları ve bu üst tarafı buraya aktaracağız. Ama bu aktarım sırasında tabii ki yine standart kalmayacağız. Yine TDR'ın bu daha uzun baskı yapacak bir egzantrik camshaft takacağız. Bu şekilde yeni üst kapağı uyarlamış olacağız. Orijinal üst kapağımız boşa çıkacak ve TDR'ın kendi 76 milimetrelik gömleğini ve piston setini kullanacağız. Yine bunları yaparken de orijinal bu TDR'a 76 mm uyumlu yeni conta setini kullanacağız. Görüntüler biraz amatör çıkıyor, farkındayım. Hem sakatım hem dükkan biraz karışık. Bundan mütevelli beni de biliyorsunuz doğal içeriklerden yanayım. Hiç lafı uzatmadan bu şekilde
işlem yapıyoruz. Ben 13.38 oranda yeni şanzıman dişlerini taktım ama onu çekmeyi unuttum. Şimdi tekrardan açacağım orayı ve sizlere göstereceğim. Şimdi aslında bu olayı da size yan yana göstermek istedim. Çünkü herkesin kafasında böyle bu sorular var. Mevcuttaki 300'ün veya 250'nin bloğunu daha da genişletsek, işte bunu 76 mm taksak olur mu? Şimdi bu adamlar safi döküm yapmış. Buna göre de oynamışlar. Ama burada Yamaha bu işin önüne geçebilmek için bu şekilde bir sistem yapmış. Bundan dolayı bu düşünceleriniz varsa bu blok üzerinde oynamanız çok zor. Duvarı çok fazla inceltmeniz gerekecek. Bu da çok aşırı risk demek olacak. Bundan dolayı bunu önermiyorum, tavsiye de etmiyorum. En azından iki bloğu da yan yana bu şekilde görmenizi istedim. Bununla beraber bir de strong farkı var. Yani strong farkından kastım da her iki bloğu da bu şekilde üst üste koyduğunuz zaman arasındaki şu strong mesafe sistem bu şekilde. Evet, motorumuzun üst kapağını aktarması için rektifiyeye göndermiştik. Görmüş olduğunuz gibi orijinal egzantriyi sıkıntılı bir şekilde çıkarabildiler. Yani bizim uğraşmama sebebimiz aslında tam olarak bunlardı. Bu tarz olasılıklar bu durumlarda hep oluyor. Bundan dolayı işi videne bırakmakta fayda var. Bu eski üst kapağı, orijinal üst kapağı ve orijinal egzantri. Bu da çöp olan rulmanı. Bunun sadece sensörünü kullanacağız. Ne yaptık? Orijinal egzantrik yerine TDR'ın egzantrini kullandık. Daha yüksek oranda emmeye ve daha yüksek oranda egzoza basacak. Ve bu polişli, yani daha fazla genişletilmiş bir emmeye sahip. Sibop yayların değişti ve aynı şekilde lastikleri de değişti. Şimdi bununla beraber 76 mm artık 350'ye geçiyoruz. TDR'ın bir pistonu var. Pistonun yapısından anlaşılacağı üzere daralan yerde exit yazdık. Egzoza denk geliyor. Yukarısı emmeye denk geliyor. Bu da 76 mm'lik bir blok. Tabii bunların yaparken de bu arada TDR'ın bloğu, TDR'ın segmanı. Yine TDR'ın conta setlerini kullanacağız. Burada size çok önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama şimdi bunun şemasında bile bizim yaptığımız tarzda yok. Bakın yağ segmanının şöyle en alttan göstereyim. Yağ haznelerinin olduğu delikleri görüyorsunuz. Bunun devamında şurada ilk yağ segmanının boşluğu. Devam ediyoruz. Bir üstteki yağ segmanının boşluğu burada. Arasındaki mesafe yaklaşık 5-6 santim kadar. Bunu bozmadan devam ediyoruz. Üçüncü sıra segmanımızın referans boşluğunu buraya alıyoruz. En üstteki gold dediğimizi de diğer tarafa alıyoruz. Yani bu sayede bütün segman boşluklarının her biri birinden uzak kalmış oluyor. Bu da motorun yağ yakmamasına, yani yağın aralardan girip pistonun üzerine gitmesini engelliyor. Bu önemli bir detay. Bunun bu şekilde yapılmasında fayda var. Şimdi sizin merak ettiğiniz bu 350 cc, bu 300 cc, bu 76 mm geliyor. Arasındaki farklara da şu şekilde bakın. İçerisine 74 olarak yazılmış. Şöyle bakıldığı zaman da aslında segmanlardan tam gözükmese de arasında bu şekilde 2-3 mm gibi bir fark var. Tabii bu farklar hacim büyütüyor. İşte 2 milim gördüğünüz gibi 50 cc'ye denk geliyor gibi. Bununla beraber bu motora şu an üzerinde 1336, bunu takmadık. Gel Egemen. Üzerinde 1338 var. Bunu kullanmış olduk. Bu motor torku daha iyi kazanıyor olacak. Aslında biraz daha alt torkta daha fazla hız çeviriyor olacak. Motorda arka süspansiyonlar, arka disk, o boşlukta manetleri değiştirdik. Lifti indirir misin? Yine gidon topuzlarını değiştirdik. Manetleri değiştirdik. Görmüş olduğunuz yağ haznesi kütüğünü değiştirdik. Bunlar da biraz meşakkatli oldu. Çünkü bu manetlerin hidrolik basıncına duyarlı sensörü var. Bu sayede frenleme algılıyor. Fren sensörünü. Daha sonra tekrar kaldırır mısın lifti? Görmüş olduğunuz ön disk büyük. Bununla beraber orijinal kaliperini söktük. Daha büyük bir RPD marka kaliper seti. Yine araya spacer uzatma koyduk. Bunun da buradan görmüş olduğunuz gibi hava tahliyesi. Tüm pulları yeni. Kaldır biraz daha. O bitmedi tabi yapılanlar ve yapılacak olanlar.
TDR'ın 75 gram gelen özel bir borcu var. Bu yağsız kullanılan tiplerden. Yine TDR'ın görmüş olduğunuz ön varyatörü, pervane. Yine TDR'ın görmüş olduğunuz varyatör kısmı 16 gram baga kullandık. Bu bir önceki TDR fren kaliperi uzatması içindi. Orijinalini uzatmak için kullanıyorduk. Onun dışında gelelim 1336'yı kullanmadık. Görmüş olduğunuz filtreleri kullanıyoruz. Bunlar temizle git. Ama şöyle göstereyim. Gel. Bu sizin bildiğiniz kağıtlı tiplerden değil. Bakın içerisinde hiçbir şekilde kağıt yok. Bunda da aynı şekilde. Bunlar telli. İşte o bahsedilen 100.000 kilometre gibi gidiyor diye anılan filtreler aslında bu filtreler. Bu filtreler de rastgele kullanılmıyor. Gerçekten hava debisi, yüksek hava debisine ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılıyor. Bunun pistonun sekmanları yine TDR'ın orijinal sekmanları kullanıldı. TDR'ın egzantrinin kutusu, TDR'ın debriyaj balatası içerisine yayını kullandık. Şöyle göstereyim bunu da. Kusura bakmayın, dükkan biraz dağınık. Bu şekilde. Ne balatası kullanıyorsun diye soranlara cevaben orijinal balatasını kullanıyoruz şimdilik. Yine bu frenler için görmüş olduğunuz Dikimoli'yi kullanıyoruz. Onunla beraber yine az önceki TDR bagaların kutusu buydu. Enjektörleri değiştireceğiz. Enjektör için iki farklı tipte enjektörümüz var. Bunları şu arkadan gösterir misin? Dynomuz ve AFR'miz. Burada makineyi çıkartacağız. Orijinali kaç beygir gelmiş? Gel gösterelim. Zaten videonun başında vardı. 28 beygir gibi hatırladım. Parça parça çekiyoruz çünkü videoyu. İşlemler aşama aşama gittiğinden dolayı. Bakacağız, ölçeceğiz. Yakıt ihtiyacına göre buradan enjektörlerin değişimini yapacağız. Bununla beraber egzozdaki orijinal boruyu kullanmak yerine bu şekilde genişletilmiş bir boru kullanacağız. Yine abimiz arka bagaj seli altına bir ara bölme almış. X-Max, bu kabartmalı bir X-Max. Yani özel yapmışlar, bunu belli. Rengi de hoş. Yine bununla beraber bu görmüş olduğunuz Yamaha logoları var. Buraya ışıklı olarak takılacak. Toparlayacak olursak aslında bayağı bir emek var. Bloğu sökebilirdik ama sökmeden bu şekilde toparlamayı daha mantıklı bulduk. Bununla beraber 42 mm içerisinde bir boğaz var. Onu da gösterelim. Egemen, boğazı göster. Bunların temizliği yapılacak. Yine RPD'nin şurada da 42 mm yazdığını görebilirsin. Bundan dolayı polişli kapak kullanmış olduk. Yani şurası bu hava debisi uyumlu olsun diye bu şekilde yaptık. Tabii bununla beraber yine bir iridium buji kullanacağız. Mevcutta şu an şu şekilde, ben size kodunu da söyleyeyim. MA9RT Twin Iridium olarak bu şekilde bir buji. Bunu kullanıyor olacağız. En son ne yapacağız? Gel Egemen. Videonun başında da yine bahsetmiştim. Burası bizim laboratuvar, çift tuning alanımız. Bu motor için bu şekilde beynin sökülmesi gerekecek. Beyni söküp burada bench olarak bu motorun nasıl söyleyeyim yazılımını yapacağız. Yine dyno üzerinde ölçeceğiz. Bakacağız 28 beygirden önce yazılımsız nereye gelmişiz? Yani bu yapılan işlemler bize kaç beygir kazandırmış, kaç tork kazandırmış. Daha sonra bir yol testine çıkacağız. Motorun gidişine bakacağız. Tabii bunları aşama aşama yapacağız. Drag ile bir süre alacağız. Onları da paylaşabilirim ilave içerik olarak. Özetle şimdi bu tabii keyfi bir iş. Beni bununla ilgili çokça arıyorlar. Arayanlarınız var. Verdiğim cevabı az çok siz biliyorsunuz ama ilk defa izleyenler için veya beni aramayanlara cevaben ben size bir şey söylemek istiyorum. Maliyet ne tutar? Benim maliyetli işim yok. Ben sadece işin işçilik boyutundayım. Ar-Ge ne yapılır ne yapılmaz bunları tavsiye, geçmiş bilgi birikimlerden o nedenle tavsiyelerde bulunabiliyorum. Sadece işin işçiliğine karışıyorum. Ama bu motor 2018 model bir motor. Bakın abimiz KFK'ler kaplamasını yaptırmış. Rosso lastikleri aldı. Jantlarını boyattı. Diskler, kaliperler, fren manetleri, gidon topuzları, yağ hazneleri, grenajı korumak için olan korumalar, yine basamaktakiler, yine arka süspansiyon ve görmüş olduğunuz tüm bunlar. Göremediğiniz bazı ekstralar da var. Bu ekstraların tamamını topladığınız zaman ciddi maliyet tutuyor.
Bana soruyorsunuz gerek var mı? 250'yi 300'e çevirelim mi? 300'ü 350'ye çevirelim mi? Keyif sizin. Ben dediğim gibi işin sadece uygulama boyutundayım. Ama beni arayanlara şu cevabı veriyorum. 300 alıp 350 yapmak istiyorsan 350'den alacağın makinenin hazzı neyse seni ne tatmin ediyorsa hiç uğraşma, git o hazzı verecek başka bir makine al diye söylüyorum. Ama dediğim gibi bu iş keyif işi. Bu abimiz Malezya'ya gitti, Endonezya'ya gitti, keyfi gezdi, dolaştı, imkanı var, parçaları buldu, aldı, getirdi, taktık. Ama dediğim gibi bu keyfi bir iş, size kalmış bir iş. Ben yapın yapmayın, sadece tercihimi söyledim. Ben olsam buna 300'lük verip, örnek veriyorum 200 bin lira verip bir 200 bin lira daha harcamam. O benim şeyimde değil, düşüncem değil. Gidelim 400 bin liraya daha başka bir makine alın. Ama bu modifiye işte yaşam tarzı, stil, o da sizin takdiriniz. Durum bu şekilde. Şimdi makineyi toplayacağız, çalıştıracağız. Hemen orijinal stok haliyle ölçeceğiz. Bakalım nereden nereye gelmiş makine. Evet, şimdi üst kapağı ve bloğu topladık. Ara contalarını taktık. Bunda ince bir nokta var. Tabi senti ayarı çok önemli ama senti ayarı için içerideki şeyde, egzantrikte boşluk olabiliyor. Burada onun önüne geçmek için bir tane yuva var. O mili tam oturtmanız gerekiyor ama onu ayarlarken de zincirden yine sente kayabiliyor. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Neyse ki bunu dikkatli bir şekilde yaptık ama bunu o kısımlarına geçtik. Unuttuk orada çekim yapmayı. Saplamaları takmadan önce saplamaların gireceği yuvanın tertemiz olması gerekiyor. Balata spreyi sıkın, hava tutun, temizleyin. Daha sonra saplama ve vidalarınızın da temiz olması gerekiyor. Yine aynı şekilde balata spreyi, hava. En son bunlara biz orta sertlikte Loctite sertleştirici kullandık. Daha sonra hepsini takıyorsunuz. Yani vidanın yerleri kesinlikle temiz ve cıvata sabitleyicili olmalı ki aksi durumda bir terslik yaşanmasın. Bu servis dokümanında 16 olarak belirliyor. Yani sıkacağınız tork. Ama benim bildiğim kadarıyla araç sahibi daha önce 2 kere bunun sök tak yapıldığını söyledi. Bundan dolayı biz bunu 20 torka aldık. 20 torkta da belirli bir sırası var. Bakın. 20. Aşırı zorlamaya gerek yok. Bunun eğer torkunuz yoksa yapabileceğiniz farklı metotlar var. Bu metotlardan biri de boşluğu alana kadar sıkarsınız. Boşluğu aldıktan sonra farklı bir açıları var. Bu açıları hesaplayarak kaç kilo yük tork hesabı var. Ona göre de sıkabilirsiniz. Şu an 4'ü de 20 torkla sıkılı. 16 değil 20. Eğer 0 olmuş olsaydı, ilk defa sıkılacak olsaydı o zaman da 16-17 torkla sıkacaktık. Dediğim gibi daha önceden 2 kez sök tak yapılmış. Bundan dolayı vidaların uzama, genleşme durumunu göz önüne alarak bunları 20 ile sıktık. Çünkü hacim de büyüdü. Unutmayın 16 bunun 300 cc değeriydi. Biz şu an 350 cc yaptık. Bundan dolayı da 20 ile sıktık. Evet, şimdi bazı püf noktaları var. Sente için çizgide olmamız gerekiyor. Burada da aynı şekilde yine çizgilerimiz var. Çizginin biri bloğun içerisinde, şu diğeri de buradaki dişlinin üzerinde. Ama burada şöyle bir handikap var. Burada haliyle 2 tane vidamız var. Bu vidaları sıkmak için bu taraftan desteklememiz gerekiyor. Burayı açma kısmına getireceğiz. Bu taraftan ters kuvvet, buradan da bu vidaları sıkacağız. Ama daha da değişik bir şey söylemek istiyorum size. İsteyen bujinin olduğu yerden, isteyen toplamadan önce, ben toplamadan önce yapıyorum. Etrafına VD40 verir misin orada? VD40'ı sıkıyorum. Sekman içeride rahat hareket etsin diye. Çünkü bunu birçok kez çevirip test etmemiz gerekecek. Yani sentede olup olmadığını anlamak için. Bunu yaptıktan sonra gömlek çizilmesin diye. Çünkü şu an motor içerisinde yağ yok. Sadece motoru toplamada ufak yağ kullanıyoruz az hacimde. Şimdi bunu defalarca çevirdikten sonra en son sibopların ayarlarına bakacağız. Ve sonrasında gergiyi takıp motoru toparlayacağız. Orijinali söktük. Şimdi BRT'nin enjektörünü takıyoruz. Aslında yapıları farklı görünse de bu yuvarlak olarak geliyor. Her ikisinde de 12 tane püskürtme deliği var. Fakat püskürtlü oranlar farklı. Yani 1 dakikada püskürtlü benzinin litresel değeri farklı. Durum bu şekilde. Sikmek isterdim dedin. Bir çekmişim kardeşim var ya.
Üzerine de eksilmek istedim. Evet. Yani iki gün. Bak şöyle. Şöyle değil mi? Şöyle geldi. Emin Usta! Neler yapıyorsun gene? Vallahi motoru bitirdik. Şimdi antifrizini ekliyoruz. Evet, taştırdı. Yerleşme kabının da kapağı açık. Oradan da motoru şimdi ilk soğuk start vereceğiz. İlk defa mı? Evet, bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Evet, biraz dumanlar çıkabilir. Ne kadar balata spreyi, hava vesaire tutup temizlesem de egzozdan dolayı şey gelebilir. Bir tek şeyi çıkaramadık. Egzozun saplaması şu. Üzerine kaynamış. Gel bakalım. Yeni saplama almamız lazım. Buna üçlü kontra da yapsam çıkmadı. İkili kontra, üçlü kontra. Bunun yerine farklı vida kullandım. Bir de şuraya cıvatacıya gidene kadar bu şekilde yaptım. Çünkü motoru şimdi çalıştırıp bir teste çıkarmam lazım. Bir soğuk start verelim bakalım. Bence de ver sabırsızlıkla bekliyoruz. Duman çıkabilir dediğim gibi. Vay tek marş bravo. Yaparsa Emin Usta yapar. Bir tek tek ses var gibi. Şöyle yeni egzantriğin şeyini bilmiyoruz biz. Daha uzun basıyor. Şimdi yeni enjektör de var. Şu an orijinal 300 yazılımı var üzerinde ama 350 cc'lik bir setup var. Bundan dolayı da olabilir ama kapakta da bir sorunu var. Biraz deneyelim. Çünkü sertesini defalarca kez güzel kurdum. Kompresör gayet iyi. Aldığı görelim. Yalnız tertemiz. Ama şu sesi dinlemem lazım. Sen onu dinle. Kapatıyorum videoyu. Motoru çalıştıralım bakalım. İçeride az önce havasını almak için rolantide biraz çalıştırdım. Herhangi bir havası suyu yok. Yani bütün soğutma sistemi her şey tamam. Kapağı hala açık. Test yapalım bakalım. Direction'ı bir kapatalım. Evet, TC sabuk. Bir şey söyleyeyim mi abi? Efsane gidiyor. Şöyle geniş açı al. Patiye sarıyor direkt. Anında atıyor arkaya ve yazılımsız hali şu an. Çok redline yapmıyorum bu arada. Yaklaşık 6-6500 devirde bir tepkiyi veriyor. Yazılımsız hali şu an efsane ama birkaç dakika daha yaptım. Anında atıyor abi. Yerdeki patiye bak. Harbi gidiyor yani. Baksana pati çeke çeke. Yapma sebebim kapak yeni, her şey yeni. Swapların da biraz alışması gerekiyor. Makineyi de sağır bırakmamak gerekiyor. Şayet bir şey olacaksa da bizde olsun. Teslim etmeden önce olsun. Ama bunu da redline'lara gelmeden yapıyorum. Şu an için tepkileri çok iyi. Motorun sesinin biraz alışım süreci var bence. Yani bakalım, şu an çok gerçekten başarılı. Hemen bu kaydı kapatalım. Instagram Reels için de bir tane video yapalım. Kapatmadan önce bir kere daha gazlayalım.
aslında mermi gibi gidiyor abi. Bunu kapatalım hemen reels yapalım. Evet, motoru yaptık, yürüttük. Bununla takipçilerim bilir. Instagram'dan bol bol video paylaştım. Hatta Instagram Reels'ını da yaptım. Makine dehşetül vahşet gidiyor. Ama araya bu contayı koymam gerekecek. Çünkü sıkıştırma o kadar fazla ki. Bakın herhangi bir iz, sıkışma veya pistonda bir sıkıntımız yok. Ama buna rağmen o kadar uçta yani milimetrik sıkışıyor. Strong sıkıştırma o kadar yüksek. Bu da haliyle rolanti çalışmasına çok hoşuma gitmedi. Ses olarak çok çok iyi yürüse de bunda bir risk olabilecek. Yani sibopları vurma, eğme riski olabilecek. Kapakçıyla da görüştüm. Abi dedi istersen piston üzerinden alalım. Ya dedim piston üzerinden alınmaz bu saatten sonra. Bunun çözümü var. Ama bunun geri dönüşü yok. Bundan dolayı dedim ki böyle bir şey yapalım. Aracın sahibi de zaten Malezya'da görüşmüş bazı insanlarla, bu TDR kitlerle uğraşanlarla. Onlar da böyle bir öneride bulunmuşlar. 1 milimetrelik bir tane çelik saç conta yaptık buraya. Şimdi bu contayı takacağız ve bunun sıkıştırması biraz azalsa da bunun önüne geçmiş olacağız. Şu anki halinin değerini vermeyeceğim çünkü bu şekilde yapmak isteyenleriniz olur. Makine pati çekerek yürüyor. Yani düz kalkmıyordu. Çok çok ciddi tork oldu makinede. Ama bunu koyarak çok çok az çalacağız ama çok daha uzun süreli garantisi olan sorunsuz binebileceği bir hale getireceğiz.
Abi egzoz bu şekilde. Bunun headers'ın içerisine katalizör koydum abi. Bunun içerisinde katalizör var. Resmini videosunu çektim. Şu an susturucusu da var. Şöyle göstereyim abi. Bunu 1 metre mesafeden ölçtüğün zaman 77 desibel gelir. Yasal 77. Gaz ver. 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 Şu an bağlantılarını yapmadım. Daha yayları var, kelepçesi var. Yani bu şekilde oluyor. Tatlımın susturuculu hali çok güzel. Susturucusuz halini de 120 desibellere kadar çıkıyor. Onu da Instagram'da paylaştım abi. Oradan izleyebilirsin. Evet, şimdi motorun mekaniklik her şeyini bitirdik. Çok memnun kaldım bu arada. Videolarını Instagram'dan ve YouTube'dan paylaşmıştım. 0-105.6 saniye. 160-165 km hızları yolda düz olarak koşabiliyor. 0-160-165'i de yaklaşık 22 sürü saniyede. Çok başarılı. T-Max gibi bir makine oldu. Bir dyno testi yapalım. Bakalım bu kadar iş yaptık da 28 beygirden nerelere gelmiş makine. Değmiş mi değmemiş mi? Bir bakalım. O arada egzoz da yandı. Şimdi hem APR'sine bakacağız. Hava yakıt karışımına. Çünkü bir yazılım da yaptık. Yazılım sonrası güç, performans, egzoz, hava yakıt karışım değerlerinin tümüne bakalım. Şu an rolantiyi göster abi. 14.7 olağan hava yakıt karışımı. Standart yakıt. Herhangi bir yakıt katkısı yok şu an. Dosyasını yaptık. Bayağı bir uğraştık. Şimdi de bir dynosuna bakalım. Şaplarda. Evet, hazırsanız başlayalım. Ekranı gösterebilirsin abi. Aferin de göster. Buradan al abi. Hem aferimiz görürsün, hem dynomuz görürsün. Buyurun arkadaşlar. Anlayanlar anlamayanlara sorsunlar. Ben de size izah edeyim. Gel yaklaş abi. Şu an makine 39.36 beygir, 39 tork gidiyor. Tork ve beygir eşit olarak üstte birleşmiş durumda. Tabi haliyle tork bir nebzeden sonra gücünü, yerini beygire bırakıyor. Ve stabil olarak yolda net koştuğumdan bahsediyorum. 30 beygir. Yani 160 km hızlardayken siz bu makine 30 beygir olarak koşuyor. Ama anlık yaklaşık 10 saniye boyunca makine 40 beygire yakın koşuyor. Bu çok iyi bir değer. Çok muazzam sonuç. X-Max'ten bahsediyoruz. 27-28 beygirlik bir makineden yaklaşık 11, neredeyse zorlasam 12 beygir arada fark aldık. Ama biz buna 10 beygir diyebiliriz. Bir önceki çünkü 28 beygirdi. Bu haritayı kaydedip bize geldiği haliyle de kıyaslayalım. Stage 1 artı egzoz.
kıyaslayalım. Bu şu anki haritamız ve bu X-Max'in bize geldiği günü, ölçtüğümüz tarihi de açalım. Ona da bakalım. Evet. İkisini de yan yana koyalım. Nereden? 27.58 beygir, 27.82 Newton'dan gördüğünüz gibi 39.36 beygir, 39 torka gelmişiz. Üstlerimiz hız olarak çok daha dolu gelmiş. AFR değerimiz şu an ben şeyde de baktım ne kadar yakaladığınızı bilmiyorum. Maksimum anlık en üst hızda iki kereye mahsus 12.3'lerde 12.4'lerde. Ama bu yakıta müsait bir makine. İlave olarak yakıt katkısı da olabilir. Şu anki hali kalkışı, gidişi çok iyi ama daha uzun, çok daha uzun kilometreleri şehirler arası çok uzun yapmak istiyorsanız bu egzozla değil, orijinal egzozuyla. Ama benim işim siktir moto abi, ben race, yarış, sokak arası, şehir içi diyorsanız bu egzozla. Bu egzozun size şimdi desibel metreye getirir misin? Şaşırtıcı şekilde sesini dinleteceğim. Egzoz içerisinde ilave katalizör var. Sahibiyle paylaştım bunları. Katalizöre ilave olarak susturucu var. Şimdi susturuculu haliyle ve katalizörlü haliyle gel abi. Ve tam gaz haline bakalım. Şimdi ne yapmış olduk biz? Biz bir X-Max yapmadık. Biz bir X-Max'i baştan aşağı test, kalibrasyon, Ar-Ge, terse mühendislik birçok şey yapmış olduk. Yapılan işi şu ana kadar izlediyseniz esas her şeyi şu an anlatmış oluyorum. Başında da dediğim gibi bu birincisi bütçe, ikincisi tercih meselesi. İkincisi ben bu motoru normal şartta 250 cc 300 cc, 350 cc'ye çevirecek olsaydık yapmazdım. Çünkü silindir hacimleri arasında 249 cc'ye kadar olan MTV dilimi ayrı, 249 cc'nin üzeri ayrı. Böyle bir şey yapıyorsanız son zamanlarda zaten televizyonlarda çok sıkça görüyorsunuzdur. Hacim yükseltmelerde MTV dilimlerini aşıyorsanız bu vergi kaçırmadan, kaçakçılıktan birçok suça girebilir. Bundan dolayı bu makine zaten 300 cc'ydi. Yani 250 cc üzeri ÖTV, MTV ödenmişti. Ondan dolayı bu gelişime sıcak baktık ve yaptık. Yapılanlar zaten fiziki olarak yapılanları hepsini videonun sonunda veya başında göstereceğim. Ama özetle fren sistemi değişti, kaliperleri ve diskleri değişti. Onun için fren hidrolik kapları ve fren manetleri değişti, topuzları değişti, egzozu değişti. Ama gelelim kalbi içerisinde üst kapak değişik. Üst kapakta 42 mm emmeye göre ayarlanmış portlar. Emmeden başlayıp emme sivoplarının ucuna kadar polişlenmiş bir üst kapak var. Bununla beraber daha farklı yaylarımız ve sivop lastiklerimiz var. Onunla beraber shim ölçülerimiz, yani sivopların ayar değeri bizde kalsın. Emme ve egzoz, Emre'ye selam olsun, o biliyor. Ona kaç yaptığımı söyledim, lokum gibi olmuş abi dedi. Çok iyi, başarılı değerler dedi. Onun dışında egzantrik var, 46 mm piston var, ona göre sivoplar var, ona göre contaları var. CVT'si çok başarılı, TDR'ın son çıkarmış olduğu CVT sistem var. 13'e 38 şanzıman var. Yine açık hava filtrelerimiz var, açık varyatör filtrelerimiz var, komple antifrizimiz var, mukul soğutucumuz var, egzozumuz var, baroğlu var. Yani rakam olarak ne kadar tuttu inanın ben de hesaplamadım, belki sahibi de hesaplamadı. Ama biz burada X-Max'i baştan nasıl yaratırız? Yani 300 cc'lik bir makineden 50 cc hacim yükselterek 10 beygir ancak bu şekilde alınabilirdi. Bu da bir hesaplamaya, bir Ar-Ge'ye, bir yazılıma ve AFR ayarlarına bakarak özel kalibrasyonlarla yapılabilirdi bu işlemler. Tam o noktada biz de hünerlerimizi gösterdik.
Yazılımı çok uğraştık. Çok fazla ayar yapmak ve denemek zorunda kaldık. Belki en az 10 kere dyno yaptık. Dyno ve AFR'yi beraber yapmış oluyoruz. Grafiklere bakalım. Abi göster. Kaç tane grafik ölçüm yapmışım. Şuradan şunlar Xmax'in okuduğum ID dosyaları. Şöyle toplam ölçtüğüm dyno verilerini söyleyeceğim. XP ölçmüştüm o değil. Xmax için toplamda kaç kez dyno yapmışım onu da söyleyeyim sizlere. 22. Totalde 22 kez dyno AFR testi ile böylesine tatlı kalibrasyonda AFR'yi bozmadan böylesine güzel bir ayar ve güç çıkarabildik. Hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Yarın sahibi gelecek. Şu an Mart'ın 13'ündeyiz. Yarın buluşma günü, sahibi için heyecanla bekliyor. Umarım kendisi de beğenir. Sürekli bizi takip ediyor o da. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben beğendim, içime sindi. Yaptırmak isteyenler bütçe meselesi, tekrar söylüyorum. Ben gerekli reçeteyi yazarım, söylerim, parçaları alır, tedarik edersiniz. Ben işin montaj kısmını gönül rahatlığıyla, yazılım ve montaj kısmını, ayar, kalibrasyon işlerini yaparım. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Çok istediniz. Biraz uzatmak gerekiyordu, anlatmak gerekiyordu. Ancak bu şekilde anlatabileceğimi düşündüm. Kareler çok iyi olmamış olabilir ama önemli olan nasıl yapıldığı, ne yapıldığı. Umarım bilgilendirici olmuştur. Kalın sağlıcakla, sizi motorla baş başa bırakacağım. Videonun sonuna ekleyeceğim. Açık alana getireceğiz. Güzelce yıkayıp cilalayıp parlatacağız. Güzel bir kare almaya çalışacağız. Şayet vaktimiz yetişirse. Kalın sağlıcakla.